Videoyu geçip hemen yorumlara eşcinsel hayvanın hesabı. Mehmet Baba 2259 yazmadan önce bir saniye durun. Çünkü bugün öyle bir konuyu masaya yatırıyoruz ki evrimin bile köşeye sıkışıp ben burada tam olarak ne yaptım acaba dediği anlara bakacağız. Doğada temel kural şudur. Ye, hayatta kal ve genlerini aktar. Ama doğada öyle bir paradoks var ki 1500'den fazla hayvan türü evrimin bu ilk ve en temel kuralını alıp çöpe atıyor. Hikayeye en bilindik ama en yanlış anlaşılan yerden başlayalım. Penguenler. New York'taki Central Park hayvanat bahçesinde Roy ve Silo adında iki erkek chinstrap pengueni vardı. Bu arkadaşlar dişilere zerre ilgi duymadı. Bu gay mi? Bunun yerine birbirlerine taşlar taşıdılar, yuva kurdular ve en sonunda yetim kalmış bir yumurtanın üzerine yatıp kuluçkaya oturdular. Yumurtadan çıkan Tango adındaki yavruyu da gayet başarılı bir şekilde büyüttüler. Şimdi diyebilirsiniz ki, hani evrim sadece üremekti. İşin aslı şu, biyolojide içsel uyum, inclusive fitness diye bir kavram var. Yani olay sadece senin üremen değil, ait olduğun gen havuzunun hayatta kalması. Sadece penguenler de değil, erkek aslanlara bakın. Afrika savanlarında iki erkek aslanın kurduğu yakın bağlar sadece takılmaktan ibaret değil. Bir dişi sürüsünü ele geçirmek ve korumak tek bir erkek için neredeyse imkansızdır. Ama iki erkek birbirine bağlandığında o sürünün hayatta kalma şansı %50 artıyor. Yani evrim burada diyor ki, üreyemiyorsan bile hayatta kalmak için ortak ol. Peki ya stres yönetimi? İnsana genetik olarak %98.7 oranında benzeyen iki akrabamız var. Şempanzeler ve bonobolar. Şempanzeler tam bir güç delisidir. Bir bölge kavgası çıktığında birbirlerini parçalarlar. Bonobolar ise tam aksine, diyelim ki ortada kısıtlı bir yiyecek var ya da iki grup karşı karşıya geldi. Bonobolar ne yapıyor dersiniz? Kavga etmek yerine cinsiyet fark etmeksizin birbirleriyle cinsel temas kuruyorlar. Evet, doğru duydunuz. Büyüklü küçüklü, dişili erkekli, aynı cinsiyetten bireyler stresi azaltmak için bu yöntemi kullanıyor. Bilim insanları buna sosyal yapıştırıcı hipotezi diyor. Yani aynı cinsiyetten bireyler arasındaki bu temas, grup içi tansiyonu sıfırlıyor, yaralanmaları önlüyor ve grubun bütünlüğünü koruyor. Ufak bir detay, biyolojide buna şefkat veya aşk gibi insani duygular yüklemek bilimsel bir hatadır. Hayvanlar kimlik krizleri yaşamaz, hayatta kalma stratejileri geliştirir. İşte geldik zurnanın zırt dediği yere. Madem bu bireyler doğrudan kendi genlerini aktarmıyor, evrimsel süreçte bu genler nasıl yok olmadı da nesillerdir taşınmaya devam ediyor. Burada devreye akraba seçilimi ve teyze amca hipotezi giriyor. Şöyle düşünün, bir kabilede veya sürüde herkes sürekli ürerse ne olur? Kaynaklar tükenir, yavruların bakım kalitesi düşer ve kaos çıkar. Ancak grupta doğrudan üremeyen ama avlanan, yuvayı koruyan ve kardeşlerinin yavrularına bakan bireyler olduğunda o yavruların hayatta kalma oranı tavan yapar. Kardeşiniz sizin genlerinizin %50'sini taşır. Kardeşinizin çocuğu ise %25'ini. Yani siz doğrudan üremeseniz bile kardeşinizin 3 yavrusunu büyütmesine yardım ettiğinizde kendi genetik mirasınızı korumuş olursunuz. Peki tek bir eşcinsellik geni var mı? Bilim bu konuda çok net. Hayır, tek bir gen yok. 2019 yılında Science dergisinde yayınlanan ve yaklaşık 500.000 insanın genetiğini inceleyen devasa bir araştırma gösterdi ki bu durum tek bir gene değil, yüzlerce farklı genetik varyasyona ve çevresel faktörlere dayanıyor. Hayvanlar dünyasında da durum tam olarak böyle. Biyologlar buna pleiotropi der. Yani aynı gen grubu bir canlıda yüksek doğurganlık sağlarken başka bir canlıda farklı cinsel yönelimlere yol açabilir. Mesela bazı dişi böceklerde doğurganlığı artıran genetik kodlar erkek kardeşlerinde aynı cinsiyete yönelim yaratabiliyor. Evrim, dişi bireydeki muazzam doğurganlık kazancı için erkek bireydeki bu riski kabul edilebilir bir yan etki olarak görüyor. Yani doğa bizim sandığımız gibi siyah ve beyazdan ibaret değil. Gri alanlarla dolu devasa bir deney laboratuvarı. Özetle doğada gördüğümüz bu davranışlar ne bir hastalık ne de evrimsel bir hata. Bunlar sosyal grupların kenetlenmesini sağlayan, akrabaların hayatta kalmasını garantileyen ve genetik çeşitliliği koruyan biyolojik mekanizmalar. Peki sizce doğa üremeyi tek şart olarak koymak yerine sosyal uyumu ön plana çıkararak mantıklı mı yapıyor? Yoksa evrim burada kendi kurallarına ters mi düşüyor? Fikirlerinizi yorumlarda tartışalım. Videoyu beğenmeyi ve hayvanlar aleminin ezber bozan dünyasını kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.